8'de Sağlık'ta şimdiki misafirimiz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Sevgi Kurt. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür Bizler ederiz. deyiz, Bizler deyiz. Hocam bugün annelik estetiğinden bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle bir tanım yapalım isterseniz. Bu annelik estetiği tanımı neleri kapsar? Annelik estetiği adı üzerinde hani gebelik sonrasında vücutta oluşabilecek olan bazı deformitelere yönelik. En çok ne oluyor? Memede bir deformite oluyor, sarkma oluyor. Bunun dışında karın bölgesinde yağlanma artı bazen de sarkma olabiliyor. Bu nedenle annelik estetiği dediğimiz ameliyatlar meme ameliyatları, liposuction ve karın germeyi kapsıyor aslında. Hocam bu bahsetmiş olduğumuz işlemler doğumdan ne kadar sonra olabilir? Doğumdan sonra demeyelim aslında emzirme oluyorsa eğer emzirme bittikten sonra en az bir 6 ay beklemek gerekiyor. Özellikle meme ameliyatını yapmak için. Ama eğer emzirme olmuyorsa doğumdan 6 ay sonra bu ameliyatları yapabiliriz. Ama biz yine de eğer ikinci bir gebelik planı varsa o gebelik de tamamlandıktan sonra yapmayı tercih ederiz. Aslında tam onu soracaktım. Yani normalde bu tip estetik cerrahilerin gebelikler tamamlandıktan sonra mı yapılması uygun, yoksa hani belirli şartlar altında yine gebe kalması mümkün mü kişinin? Yani tabii ki tercihen hani gebelik planlarının bitip tamamlanıp ondan sonra yapılması daha iyi bir seçenek. Ama bazen hastalar hani ben artık başka çocuk istemiyorum, planlı bir gebelik durumu yok diyor. Biz ameliyatları yapıyoruz ama sonrasında istenmese de bir gebelik olayı olabiliyor. Böyle bir şey olursa da hastaya sağlık açısından herhangi bir zararı yok. Hani bu ameliyatlardan sonra gebe kalınmasının herhangi bir zararı yok. Sadece ne olabilir? Tekrar kilo alıp vermelere bağlı, yine emzirme olayına bağlı. Hem memede hem karın bölgesinde yine sarkmalar olabilir. Bizim yaptığımız ameliyatın o şeklinde bozulmalar olabilir. Böyle bir şey olursa da yine gebelik bittikten sonra bir 6 ay, 1 sene bekleyip revizyon ameliyat yapabiliriz. Gerekebiliyor yani bazı durumlarda. Peki annelik estetiği ile emzirme arasında nasıl bir ilişki var hocam? Aslında annelik estetiğinin hani bir komponenti, bir parçası da meme estetiği olduğu için emzirme ile ilişkisi var. Özellikle meme küçültme yaptığımız veya meme dikleştirme yaptığımız hastaların bazılarında emzirme fonksiyonu etkilenebiliyor. Hani bu demek değildir. %100 hastalar emziremez, işte gebelik olursa sıkıntı yaşarlar. O anlama gelmiyor ama yine de emzirme fonksiyonunun etkilenebileceğini hastalara söylüyoruz. Hastaların çok büyük bir kısmı ameliyat sonrası gebe kaldıklarında tekrar emzirebildikleri halde hani bunun hiçbir şekilde garantisini veremiyoruz. Anladım. Peki bu işlemler sonrası hastanın nelere dikkat etmesi lazım? İyileşme sürecinin daha iyi tamamlanabilmesi açısından. Evet. Annelik estetiği aslında bir kombine ameliyat. Yani hem memeyi hem liposuction, karın germe ameliyatını kapsıyor. Bu nedenle hem ameliyat süresi normal mesela meme ameliyatına kıyaslarsak bir tık daha uzun. Bu nedenle iyileşme periyodu da biraz daha uzun. Yine bizim bütün neredeyse ameliyatlarda olduğu gibi hem medikal bir sütyen, korse hem de karın için bir korse kullanımı gerekiyor. En az bunları bir 6 hafta kullanmak gerekiyor. Yine ilk 6 hafta bizim için kritik. Bu dönemde çok böyle ağır sporlar, ağırlık kaldırma, ağır hareketlerden kaçınmayı öneriyoruz. Mesela meme ameliyatı yapmışsak açıkçası ilk 6 hafta yüzmeyi de önermiyoruz. Ama hani ameliyat biter, işte her şey yolundadır. 2-3 hafta, 1 ay sonra hasta tabii ki denize girebilir ama yine de böyle kulaç atma şeklinde bir yüzme olmasını çok istemiyoruz. Bunun dışında liposuction'da işte daha çok fazla kombine ettiğimiz için liposuction'da ne yapıyoruz? Karın derisinin altındaki o fazla yağ dokusunu alıyoruz. Derinin tekrar zemine yapışabilmesi için o korsenin o dışarıdan bir bası yapması gerekiyor. Bu nedenle özellikle liposuction'la kombine etmişsek mutlaka o korse kullanımının olması gerekiyor. Eğer olmazsa hem deride düzensizlikler, selülit benzeri görüntüler daha çok oluyor hem de sarkma olabiliyor. Bu nedenle en önemli şeyimiz korse. Peki hocam, işsiz anne estetiği mümkün müdür?
Maalesef. Keşke hani öyle bir şey olsa ama biz bütün ameliyatlardan sonra sonuçta kesiyoruz, yeniden dikiyoruz. O yüzden her hastada iz kalıyor. Ama bu iz tamamen hastanın kendi iyileşme süreci, deri yapısıyla ilgili. Kiminde tabii biraz daha kalın ve kabararak iyileşebiliyor. Kiminde çok daha ince, beyaz bir çizgi şeklinde olabiliyor. Ama bütün izler zamanla daha az görünür hale geliyor. Hani ilk ameliyattan sonraki 3 ay, 4 ay sanki çok kızarıp böyle çok fazla iz kalacakmış gibi oluyor ama çoğu hastada 1. 2. senenin sonunda artık iyice soluyor, iyice beyaz bir çizgi haline geliyor. Peki anne estetiği dememizin sebebi hem kombine bir operasyon olduğu için, yani elastikiyet kaybı olduğu için mi anne estetiği diyoruz? Çünkü hani haricinde kilo alıp veren, çok kiloluyken kilo kaybetmiş olan insanlara da birbirine benzer kombinler yapıyorsunuz diye biliyorum. Evet. Yani bu aslında kesinlikle yani jenerik bir isim gibi düşünebiliriz. Yani hani çok kilo alıp veren hastalara da aynı ameliyatı yapıyoruz ama hani gebelikte ne oluyor? En çok etkilenen organlar işte meme ve karın çevresi olduğu için en çok bu iki ameliyatı kombine ediyoruz. O nedenle de ismi annelik estetiği olarak geçiyor. Yoksa hani farklı bir ameliyat ya da farklı bir konsept değil aslında. Bu ameliyatlar tek seansta yapılabiliyor mu? Evet. Yani meme, karınla ilgili işlemlerin tümü, değil mi? Yani tekrardan bölerek süreci uzatmaya gerek kalmıyor yani. Yok, bu zaten en çok kombine yaptığımız ameliyatlar bunlar aslında. Meme ameliyatı, liposuction ve karın germe. Az önce de bahsettiğimiz gibi eğer çok kilo alıp vermeye bağlı ya da işte artık çok fazla tüp mide ameliyatı tarzında ameliyatlar da oluyor. Bu ameliyatlar sonrasında her tarafında sarkma olan hastalar da bize başvuruyor. Hani mesela kollarda ve bacaklarda uyluk dediğimiz dizden yukarı kısımda da eğer sarkma varsa o bölgelere de bir işlem yapılacaksa o zaman mutlaka seanslara bölmek gerekiyor. Ama sadece meme ve karın artı liposuction'la kombine edilecekse aynı seansta rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi bir şekilde gebe kalan ve işte çocuk sahibi olan pek çok anne eminim sizi izlerken hep aynı şey düşünüyordur. Acaba ben de yaptırmalı mıyım diyor. Bu çünkü çok oldukça geniş bir grup. Pek çok kadın bundan etkileniyor. İşin doğal süreci olarak. Bu süreç yani böyle bir karar verdikten sonraki hastane süreci ve iyileşme süreci biraz önce 6 hafta dediniz ama zor bir süreç mi? Ağrılı bir süreç mi? Önemli bir sıkıntısı, riski var mı? Yani hasta size başvurduğunda aşağı yukarı nelerle karşılaşıyor? Kombine bir ameliyat olduğu için normal yaptığımız tekil ameliyatlara göre evet birazcık daha zor geçiyor. Özellikle karın germe ameliyatında şimdi gebeliğe bağlı özellikle karın içindeki o basıncın artmasına bağlı kaslarda diastaz dediğimiz birbirinden ayrışmalar da oluyor. O nedenle o kasları da biz dikiyoruz. İç korse tekniği diyoruz hatta ona. Beli biraz daha inceltmek, karnı daha düz hale getirmek için. Bence en çok ağrı yapan aslında o oluyor hastalarda. Ama bu hani böyle dayanılmayacak, işte yapacak bir ağrı da değil açıkçası. Çünkü hani hastaları en fazla 2 gece hastanede tutuyoruz. Ondan sonra taburcu ediyoruz ve ağızdan alınan antibiyotik ve ağrı kesiciler yeterli oluyor hastalar için. Hani hiçbir hastamıza taburcu ettikten sonra böyle ağrısından dolayı çok büyük bir şikayetle karşılaşmıyoruz. Bence zorlayıcı olan aslında bu korse kullanımı oluyor hastalar için. Ama o da çok zaruri. Gerçekten kullanmazsak olmaz. O nedenle ben belki şunu önerebilirim. Yazın bu ameliyatları yapmak gerçekten daha da zorlayıcı oluyor. Kışın daha serin havalarda yapmak bence hastaların konforu açısından ve o iyileşmenin daha çabuk olması açısından önemli. Peki bu ameliyatlardan sonra özel bir diyet programı var mı? Yani veya sporla ilgili örneğin bir kısıtlamanız oluyor mu? Sonuçta bu işlemi yaptıktan sonra. Evet, kesinlikle. Bu da çok güzel bir soru. İlk 6 hafta özellikle karın kasını çalıştıracak sporlardan kaçınıyoruz. Çünkü biz dikişlerle oradaki o açıklığı kapatmış oluyoruz ameliyatta. Eğer karın kasını çok aşırı zorlarsak o dikişler açılabilir. O nedenle ilk 6 hafta yine bizim için hep kritik olan şey o. Ağır sporlardan kaçınmak gerekiyor. Bunun dışında
Tabii ki ameliyatın hani verdiği bir travma ve bir süreci var. O süreçte biz böyle hasta diyet yapsın, yapsın istemiyoruz ama kesinlikle proteinden zengin beslenme ve bol su içme. Günde en az 2 litre, 2,5 litre su içme ve karbonhidrattan mümkün olduğunca kaçınmayı öneriyoruz. Çünkü biz bu ameliyatlarla evet hastaların hani biraz daha vücut şeylerini düzeltiyoruz, kontürlerini düzeltiyoruz, işte karnındaki o sarkmayı gideriyoruz ama ameliyat sonrası hasta eğer tekrar diyetine dikkat etmez, yine kilo alırsa bizim yaptığımız işin de açıkçası çok bir anlamı kalmıyor, boşa gidiyor. Yani o yüzden mutlaka desteklemek gerekiyor diyetle Hocam, ve sporla. Çok güzel şekillendiriyorsunuz ama. Elinize sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık hocam. 8'de Sağlık'ta konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Sevgi Kurt'tu. Kendisiyle annelik estetiğinin bütün detaylarını konuştuk. Çok hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.